Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis patatesli gözleme tarifiyle geldim. Lezzeti tek kelimeyle şahane bir tarif. Yapımı da öyle çok fazla uğraştırıcı değil. Bir tek patateslerimizi haşlıyoruz. Bu şekilde doğradıktan sonra, dilimledikten sonra bu şekilde dilimleyince zaten patatesin haşlanması oldukça kısa sürüyor. Ben 4 adet patates kullandım. Gramajına da baktım. Bu 4 adet patates tam olarak 1 kilogram geldi. Tarifimi 1 kilogram patatesten hazırladım. Görmüş olduğunuz gibi dilimledim. Sonrasında üzerine ılık su ekledim ben. Dilerseniz sıcak su da ekleyebilirsiniz. Suyun üzerine de 1 tatlı kaşığı kadar tuzu ilave ederek patatesleri haşlanmaya aldım. Ocağa kaldırdım. Patatesler yumuşayıncaya kadar kaynadıktan sonra kısık ateşte patatesleri haşladım. Sonrasında patatesi suyundan ayırdım. Direkt suyunu süzebilirsiniz. Ben patatesi ezmeden önce ilk sıcağının çıkmasını bekliyorum. Şöyle bir ezici yardımıyla ezdim patatesleri. Dilerseniz çatalla da ezebilirsiniz. Zaten güzel bir şekilde haşlandığı için çok rahat bir şekilde eziliyor patatesler. İçerisinde tane kaldırmamaya özen gösterin. Çok iyi bir şekilde ezilmesi oldukça önemli. Üzerine 4-5 dal kadar ince ince kıydığımız dereotunu ve 4-5 dal kadar da maydanozu ilave ettim ben. Ayrıyeten 1 adet yumurta ve yarım çay bardağından biraz eksik sıvı yağ ekledim. Tuz 1 tatlı kaşığı kadar, karabiber ve pul biberi de 1 çay kaşığı kadar ekledim ve bütün malzemeleri karıştırdım. Eğer elinizde taze soğan varsa onu da eklemenizi öneririm. Çünkü çok lezzet katıyor taze soğanda. Ben elimde olmadığı için taze soğan eklemedim. Sadece dereotu ve maydanoz ekledim yeşillik olarak. Baharatları da kendi damak tadınıza göre çeşitlendirebilirsiniz. Bütün malzemeler birbirine girişinceye kadar güzelce karıştırdım. Ayrı bir kasede 4 su bardağı unu hazır bulundurdum. Bu unu kontrollü bir şekilde ekliyorum. Kademeli bir şekilde ekliyorum. Büyük bir kısmını ekledikten sonra spatula ile karıştırmaya devam ettim. Patates ele yapışmaya oldukça müsait bir şey. Haşlandıktan sonra hele fazlasıyla ele yapışıyor. Ben elime eldiven giydim ve yoğurmaya başladım. Geri kalan unu da kontrollü bir şekilde ekleyeceğim. Hamurumuz yoğrulduğunda da halen daha hafif ele yapışan bir kıvamda olacak. Una doymayan bir hamur oluyor çünkü bu tarz patatesli gözleme hamurları. Toplam 4 su bardağı unla hamurum istediğim kıvama geldi. 1 kilo patates için 4 su bardağı un tam olarak ideal gelecektir. Sizler elinize yapıştığını görünce un eklemeye devam etmeyin. Çünkü siz ekledikçe hamur isteyecektir. Hamurumu güzel bir şekilde yoğurdum ben. Tabii ki o kısmını kısalttım. Çok da uzatmak istemiyorum. Halen daha hafif elime yapıştığını temiz elimle göstermek istedim. Sizlere eldivensiz elimle göstermek istedim. Elime yapıştığına dair kanıt da parmaklarımın ucunda mevcut. Tezgahımızı biraz unladıktan sonra hamurumuzu tezgaha alalım. Hamur kaseye biraz yapıştığı için elimi ara ara unlayarak tezgaha alıyorum. Hamurun üstünü de unladım ve bu şekilde rulo yaptım. Un eklemekten korkmayın. Unla açılacak zaten gözlememiz. Zaten unlamazsak tezgaha yapışacaktır direkt. Unladıktan sonra ben 12 eşit parçaya böldüm. Büyüklüklerini, hamurların büyüklüklerini sizler kendiniz ayarlayabilirsiniz tabii ki. Sonrasında beze oluşturdum. Tabii etrafına birazcık hamur sürüyorum ki güzel bir şekilde yuvarlayabileyim. Çünkü iç kısmı, unsuz olan kısmı halen daha ele yapışıyor. Görüyorsunuz beze yaparken de ara ara tezgahtaki undan bezeye ekliyorum. Birazcık değdiriyorum ki elimle kolay bir şekilde yuvarlayayım. Ayrılırken yapışkanlığını fark ediyorsunuzdur zaten sizler de. Unlamaktan korkmayın. Bu tarif unu sever. Bezelerimizi de oluşturduktan sonra
Bir tane servis tabağını unlayalım ve bezelerimizi onun üzerine alalım. Çünkü açma işlemine devam ederken üzerleri kuruyabilir. Üzeri açık kalırsa üzerine temiz bir bez örttüm ben. Artık bezelerimizi açabiliriz. Az önce de belirttiğim gibi un eklemekten korkmuyoruz. Bir miktar un ekledikten sonra merdane yardımıyla hamurumuzu açıyoruz. Eğer açmaya devam ederken un eklediğimiz için zaten çok kolay bir şekilde açılıyor. Un hamurun açılmasını kolaylaştıran bir şey biliyorsunuz. Eğer açarken yapışırsa çok hafif üzerine yeni un ekleyebilirsiniz yapışan kısımlarına. Çok da aşırı incelteceğim diye uğraşmayın. Aşırı ince bir hamur olmasına gerek yok. Sonrasında tavaya ben bir miktar sıvı yağ alarak kızartıyorum. Bu şekilde gözlemeyi daha çok seviyorum çünkü yağla birlikte kızardığında. Dilerseniz yanmaz yapışmaz bir tavada yağsız da kızartabilirsiniz. Bazlama gibi. Sonrasında kızardıktan sonra servis tabağına alarak üzerine tereyağı gezdirebilirsiniz. O şekilde de yumuşacık çok güzel olacaktır. Dediğim gibi ben gözlemeleri böyle tavada yağda kızarttığımda daha çok hoşuma gidiyor. Ocağımız bu arada orta ateşte. Hamurumuzu tavaya alırken yağı kızdırıyoruz. Orta ateşte oluyor ocağımız. Arkalı önlü kızartıyoruz hamurları. Orta ateşte olduğu için zaten kısa sürede pişiyor, kızarıyor. Bu şekilde spatula ile ara ara çevirelim ki her yeri eşit miktarda pişsin. Sabit kalmasın yani. Tek bir tarafı pişmesin. Bu şekilde göz göz olması için ara ara benim de yaptığım gibi çevirmeniz gerekiyor. Bütün gözlemeleri pişirdim. Nefis gözlemeler hazır. Yumuşacık oluyor. Lezzeti de gerçekten çok güzel oluyor. Ben patatesli tarifleri çok seviyorum. Biz ailecek çok seviyoruz. Bu da çok beğendiğimiz bir tarif. Denemenizi öneririm. Şöyle ortadan kopardıktan sonra iç kısmını da göstermek istiyorum size. İlk sıcağı çıktıktan sonra servis ediyorum ben bu arada. Sonrasında kapalı bir kapta muhafaza edebilirsiniz. Yumuşaklığından hiçbir şey kaybetmeyecektir. Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz aşağıda yer alan beğen butonuna tıklarsanız çok mutlu olurum. Ve hala kanalıma abone değilseniz yine aşağıda yer alan abone ol butonuna tıklayarak yanındaki bildirim ziline basarsanız yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek ümidiyle sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.